Merhaba sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olan dostlar. Nisan ayına ve 1 Nisan haftasına başladık. Üstelik Merkür retrolu ve sizin burcunuzda bir Merkürle başladık. Öncelikle bu hafta doğan tüm koç burçları dostlar, hepinizin doğum günü kutlu olsun. Ve hepinizin de hayatlarında önemli bir dönüm noktasından geçtiğini söylemeliyim. Hem Merkür retrosu sizi oldukça etkileyecek. Aynı zamanda tabii 8 Nisan Güneş tutulması da burcunuzda olacağı için hayatınızdaki bu yılki doğum gününüz önümüzdeki belki de 20 yılı şekillendirecek etkiler vereceğini söyleyerek başlamak istiyorum. Evet, hızlı bir süreç yaşıyoruz. Hayatımızda birçok yenilik olabilir ve bu hafta o yeniliklerin ilk sinyallerini alabilirsiniz. Bu da Merkür'ün burcunuzda yaptığı retrosuyla hayatınıza gelebilir. Özellikle yükselen burcu koç olanlar tabii bunu daha çok hayatının her alanında hissedebilir. Özellikle ilişkiler, çalışma koşulları olabilir, kendisiyle aldığı kararlar, kendiyle ilgili kararları veya diğer dinamikleri hayatlarında çalışacaktır. Nisan'ın sonuna kadar bu Merkür Retrosu devam edecek. Öncelikle şunu bildirmek istiyorum. Herhangi bir konuda aksaklık hissederseniz, bir şeyler yolunda gitmezse, ters giderse, aksilikler olursa çok üzerine gitmemenizi tavsiye ediyorum. Biraz olayları akışına bırakmakta fayda var. Çünkü Merkür retrolarının aslında amacı da budur. Hayatı biraz gözlemlemek. Önceden belki giriştiğiniz bazı işler, herhangi bir konu, daha önce yapmak istedikleriniz, önceden niyetine girdiğiniz konular da devreye girecektir bunlar. Bunlar fikir aşamasında kalmış olabilir ama Merkür Retrosu işte o yarım kalan önceden girişilmiş ya da niyetine girilmiş konuları da hayatınıza getirecektir. Ve buralarda biraz onları gözlemlemeniz, altyapı oluşturmanız ya da değerlendirmeniz gerekebilir. Bunlar herhangi bir iş teklifi olabilir, ilişkilerle ilgili bir durum olma ihtimali var. Hayatınızın her alanında dediğim gibi yenilikler var. Bazıları taşınacak, semt değiştirecek, ülke değiştirecek. Bazıları gerçekten hayatının kararlarını verecek, belki evlenecek gibi çok önemli etkiler alıyorsunuz. Ve bu hafta pazartesi, salı günü tam olarak bu alan biraz daha yoğun olabilir. Tabii ki bunlar yaşla çok ilgili arkadaşlar. Doğum tarihinizle ilgili ve tabii yaşınızı göre de farklılıklar gösterecektir. Çünkü astrolojide sadece görünen haritalar yoktur. Altta çalışan haritalar da vardır. Bunlar da ilerlemiş işte progresler vesaire gibi. Çünkü bazı haritalarda o haritalar daha çok gösterge olabiliyor. O yüzden şu anda klasik her zaman yaptığımız yorumları yapacağım. %100 etki de almayabilirsiniz bu yorumlara göre. Haftanın ilk 2 günü evet biraz daha günlük işlerin dışında daha önemli konular gündeminizde olacaktır. Çünkü Oğlak biraz daha hem paradır, kariyerle, işle, mesleki konularla, aileyle, toprakla, gayrimenkullerle ilgilidir. Bu 2 günü böyle değerlendirebilirsiniz. Çarşamba günden itibaren Perşembe gününe kadar sosyal bir ilişki var. Sosyalleşiyorsunuz. Arkadaşlar olabilir, ekip çalışmaları olabilir, herhangi bir gruba, bir etkinliğe dahil olabilirsiniz veya davet alabilirsiniz. Yani sosyalleşeceğiniz 1-2 gün işte yemektir, herhangi bir plan program olabilir. Belki de sevdiğiniz insanlarla bir araya gelerek güzel, keyifli vakitte geçirebilirsiniz. Arkadaşlar bu hafta Venüs'ün Neptün'le kavuşumda olacağı bir hafta. Çarşamba günü kavuşuyorlar ve Balık burcunda ve sizin yönetici gezegeniniz Mars da Balık burcunda Satürn'le beraber. Bunlar arkada biraz geride çalışıyorlar. Bilmediğiniz bir konu hakkında fikir edinmek, ilahi bir akıştır bu. Önemli mesajlar almak, gerçekten çok derin, anlamlı rüyalar görülebilir bu dönemde. Özellikle koç, yükselen koçlar için daha da belki geçerli bu söylediklerim. Venüs'ün Neptün'le kavuşması aslında çok romantizmle ilgili olduğu kadar aynı zamanda ruhsal bir şifalanmayla da alakalıdır. Arka taraf çok çalışıyor. Sezgileriniz çok güçlü. Karar veremediğiniz konularda lütfen sezgilerinize kulak vermenizi tavsiye edeceğim. Lütfen rüyalarınıza ya da bunlar başka kanallarla da gelebilir.
Lütfen önemseyin. Bir mesaj olabilir hayatınızda bu süreç içerisinde. Dua ve ibadet özellikle çok çok faydalıdır. Yani bu dönemde çok daha içsel huzura böyle erişmek isteriz. Edilen dualar, yapılan tüm ibadetler, her ne dilde, ne inanışta olursa olsun çok önemli ve makbuldür. Ve ettiğiniz dualar tam da böyle yerine oturabilir sevgili koç burçları. Ve çarşamba günü Venüs, artık sevgi gezegenimiz, o da burcunuza geçiyor. Venüs'ün de buraya geçmesiyle tabii tam da tutulma arifesinde, çünkü 8'inde bir güneş tutulması yaşayacağız. İlişkiler biraz daha ön plana çıkmaya başlayacak. Para, güzellik, estetik, konfor gibi konular. Ve Venüs de sizin burcunuzda, yani aslında tüm gezegenler, işte Ay Güneş'le kavuşacak, Venüs onların yanında. Özellikle tabii düğümler burada her şeyden önemlisi. Kuzey düğüm burada, Şiron burada. Çok önemli bir durumdur. Gerçekten farkındalığı güçlü şekilde yükseltir ve sizin yaşamınızda önce şifa her yerden gelebilir, ama önce bunun arka planında var olan bir sorunu, bunlar belki fiziksel sorunlar olmayabilir. Hayatınızda böyle bir şeyleri çözmeye niyet ettiyseniz bunları da çalıştırabilir. Ama dediğim gibi önümüzdeki 20 yılı şekillendirecek bir tutulma evresindesiniz. Ve bu hafta gerçekten ayın da fazı böyle küçülmeye doğru gideceği için çok da önemli bir ay tutulması yaşadık, biliyorsunuz. O da ilişkiler evinizdeydi. Sizin yaşamınızda yepyeni kapılar, yeni olasılıklar devreye girecektir sevgili koç burçları. Umarım her şey güzel olur. Bu arada cuma, cumartesi, hatta pazar günü dahil olmak üzere güçlü etkiler var. Çünkü Venüs'ün Plüto'yla da bir sekstili olacak. Biliyorsunuz Koç'a geçecek ve Plüto Kova burcunda, ve bu sizin sosyal alandan gelebilecek ilişki dinamiklerini, ortaklıkları ya da benzer konuları hayata geçirebilir. Mutlu bir hafta diliyorum. Lütfen yayınımızı beğenmeyi, eğer abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Boğa ve yükselen burcu Boğa olan sevgili arkadaşlar, Nisan ayı, bahar ayı, bir de 1 Nisan haftası Merkür retrolu bir haftaya merhaba dedik. Umarım herkese şahane haberler, mucizeler getirmesini diliyorum. Ve sevgili Boğa burçları, bu hafta yönetici gezegeniniz Venüs Balık burcundaki Neptün'le kavuşuyor. Tam kavuşum Salı gecesi olacak. Çarşamba günü öğle saatlerine kadar da çok güçlü. Tabii bu sizi etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Manevi olarak çok etkiliyor. Maddi olarak da güzel getirileri olabilir. Sosyal çevre, yeni tanışılan insanlar, böyle ekip ve grupça yapılan aktiviteler, biraz daha böyle duygusal, daha ilahi diyelim, şifa çalışmaları, şifalanmak, şifa vermek gibi etkileri de çok güçlü. Tabii bunun diğer anlamı da romantizmdir. Böyle romantik aşklarla da kendisi ifade edilir Venüs ve Neptün. Çünkü burada Venüs çok güçlü. Balık burcunda bol şifa, maddi manevi bereket diliyorum sizlere. Evet efendim, bu hafta yönetici gezegeniniz hemen çarşamba günü burç değiştirerek Koç burcuna geçer ve tutulmaya doğru gittiğimiz bir haftadayız. 8 Nisan'da Koç burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Biliyorsunuz ki bir Terazi burcunda ay tutulması yaşadık ve bu hafta ayın fazı yavaş yavaş küçülürken o tutulmaların da etkileri nerede gerçekleştiyse, haritanız nasıl etki aldıysa mesela, sonuçlanmaları mutlaka gelecektir. Çok etki almışsanız eğer. Ve aynı zamanda işte yaşayacağımız 8 Nisan tutulmasının da artık etkilerini yavaş yavaş hissedeceğimiz bir hafta. Dolayısıyla arka planda, evet, biraz önce aşk dedik mesela, işte mesela arka planda nasıl da platonik ilişkiler başta olmak üzere, gizli saklı konular başta olmak üzere ve hayatınızın yönünü belki de değiştireceğiniz diğer kanalların açılacağı, çünkü mistik konulara da aşırı çekilen bir süreçte sevgili boğa burçları, özellikle yükselen burcu boğalar, hele Koç burcunda bir yerleşimi varsa, boğasınız, Venüs'ünüz, Mars'ınız veya herhangi bir gezegeniniz Koç burcunda olabilir. Özellikle Satürn, Venüs mesela, Jüpiter gibi
gezegenlerin üzerinde bu tutulma gerçekleşecekse gerçekten inanılmaz bir boyut katabilir hayatınıza. Önemli olacaktır ve onların sinyalleri zaten hayatınızda artık yavaş yavaş vardır. Daha uyumlu, daha rahat, daha huzurlu bir yaşam çizgisi kendinize oluşturabilirsiniz. Gelelim bu haftaya. Şimdi haftanın ilk 2 günü biraz daha uzak hedefleriniz, çalışma, disiplin, seyahatler veya benzeri konular gündeminizde olabilir. Hukuki süreçler olabilir. Bu kanallarla ilgili konular olabilir. Hemen çarşamba günden itibaren ise sizin için kariyerle ilgili hedefleriniz gündemde olacak. Çalışma koşullarınız, çalışıyorsanız tabii. Aile düzeni, anne baba ebeveynler, mesleki anlamdaki etkinlikler, planlar, belki görev değişiklikleri vesaire bunlarla ilgili gelişmeler de bekleyebilirsiniz. Ve hafta sonuna doğru ilerlerken Ay Balık burcuna geçecek bu arada. Biraz önce bahsetmiş olduğum tüm konular özellikle cuma, cumartesi çok güzel gün. Özellikle haftanın en güzel günü onu söyleyeyim. Sosyalleşmek adına şifalanmak, faydalanmak, bir şey öğrenmek, kendinize ve başkalarına bir şeyler katmak, ekipçe aslında birlikte bir şeyler yapmak için harika bir zaman sürecinde olacaksınız. Aynı zamanda Koç burcuna geçen Venüs'ün Plüto'yla çok güzel bir desteği var ve bu sizin için kendinizi güçlü hissetmek, ilişkilerinde kalıcı bir şeyler yapmak ya da dönüştürücü diyelim. Çünkü bu güzel, güçlü ve önemli bir açı. Venüs yönetici gezegeniniz olduğu için tabii ki bu alanlarda güzel gelişmeler de bekleyebilirsiniz. Özellikle cumartesi, pazar günü ve tutulma arifesinde olduğumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. Kadersel değişimlerdeyiz. Merkür de retro. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yolunda gitmeyen, ağır ilerleyen, bizi biraz böyle durduran eylemler olabilir. Merkür retroların zaten işi, görevi budur. Burada ısrarcı olmamakta fayda var. Bir şey gelmişse mutlaka bir sebebi vardır. Onu incelemek, gözlemlemek ya da olmuyorsa nedeni ne acaba diye bir sorgulamak gerekiyor. Sakin ve yavaş olmamız gerekiyor. Öncelikle mesajı bize bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve yayını beğenip abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Hoşçakalın. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar. Bahara merhaba dedik. Bir bahar çocuğu olan ikizlere ve Nisan ayı başladı yeni hafta ile beraber. Üstelik de yönetici gezegeniniz Merkür retrosuyla yeni haftaya başlıyoruz. Aslında haftanın ilk 2 günü durağan, 2 gününden sonra tam olarak retro başlıyor ama biz bugünden retroyu kabul edelim. Çünkü durağan olduğu hallerde retrosundan daha da etkili olabiliyor. Şimdi bir ay boyunca, Nisan ayı boyunca aslında devam edecek bu retro en çok sizi etkileyecek. Çünkü sizin yönetici gezegeniniz. Fakat güzel olan şu ki Koç burcunda bu retro ve size güzel açılar yapıyor. Bu retronun aslında çok olumsuz değil, tam tersine olumlu etkilerini alabilirsiniz. Doğum haritasını bilmiyoruz. Doğum haritanızda da diyelim ki Merkür'ünüz ikizlerde olabilir, Aslan'da olabilir, mesela Yay burcunda olabilir. Özellikle ateş burçlarında ya da işte hava elementlerinde gezegeniniz ya da Merkür'ünüz varsa gerçekten olumlu etkilerini alırsınız. Bu da nedir? Öncesi olan konuları, planlar, düşünce, daha önce hayata geçmemiş fikirler vesaire ve eski arkadaşlar, eski dostlar, önceden belki de içinde bulunduğunuz bazı etkinlikler, gruplar, buralara dahil olabilir. Oralarla ilgili yeni gelişmeler, öncesi olan konular gündeminize gelebilir. Ve bu hafta önemli bir kavuşum var. Venüs ve Neptün kavuşuyorlar. Salı akşamı kavuşacaklar ama çarşamba günü tam kavuşumda. Şimdi bu sizin şu anda aslında birçok ikizlerin, şimdi Mars orada, Satürn orada, Neptünle Venüs de kavuşuyorlar tam bu alanda. Dolayısıyla kariyer dediğimiz alanları çok güçlü gözüküyor. Burada beklemedikleri gelişmeler olabilir. Bir anda ani yenilikler olabilir. Bunu söyleyebiliriz ama Mars oradan geçiyor. O yüzden tak diye karar almak, aniden fikir değişikliği yapmak çok işe yaramayabilir açıkçası. Hele ki yükselen burcu ikizler bir bireyseniz
Özellikle bu alanlara lütfen dikkat edin. Ani kararlar almak yerine gelen durumu biraz bekletmek, sürece yaymak mantıklı olacaktır. Ve bu haftanın ilk 2 gününden başlayalım hemen. Finansla ilgili konular, ödeme, banka işleri, kredi, yapılandırma, emeklilik, e, borsa vesaire para işleri gündeminizde olabilir. Özellikle resmi yerlerle ilgili konular daha çok gündeme gelir bu arada. Hemen haftanın 3. günü ise biraz daha uzak hedeflerine kilitleniyorlar. İkizler burçları seyahat planları, yolculuk planları, eğitim, öğrenim gibi konular olabilir. Yurt dışı ile ilgili konular olabilir. Bir de tabii ticaret. Ticaret hayatı her zaman ikizler için önemli olabilir. Yazılı, sözlü herhangi bir belge, bir evrak vesaire gibi konular varsa dikkat edin lütfen. Eksik, yanlış, tamamlanmamış olabilir. Sonra onlar Bağdat'tan geri dönebilir. Lütfen tam kontrolünü yapın, gerekiyorsa belki bir başka kişiye de gözünüzden kaçmış olabileceğini düşünerek bir gösterin diye tavsiye etmek isterim. Evet sevgili dostlar, ve çarşamba gece itibariyle Venüs de artık Koç burcuna geçer ve İkizler burcu, bakın unutmayın, iki tutulma arasında bir haftadayız ve hemen 8'inde, yani gelecek hafta bir tutulmamız var Koç burcunda. Ve sevgili ikizler, Venüs de buraya geçeceği için sosyal platformlar, sosyal hayatınız, bulunduğunuz çevre, etkinlikler gibi konular çok 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 genişleyecek. Burada yeni konular, yeni olaylar, yeni görevler, yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Hatta belki mekan değişiklikleri olma olasılığı bile olabilir ve bazı ikizlerin, burada Merkür retro olacağı için bu alanlarda konular gelirse gündemlerine, evet değerlendirin, sürece yayın ama hemen karar vermeyin diye tavsiye etmek istiyorum. Hafta sonu güzel bir hafta sonu bu arada. Mesleki konular gündemimizde olabilir. Özellikle cuma günü daha belki belirgin. İşle ilgili bir takım yenilik, düzen, plan gibi konular olabilir. Bunun yanı sıra şunu da tekrar hatırlatalım. Cumartesi özellikle bu haftanın hakikaten güzel bir günü. Gökyüzü çok fazla destekliyor. Koç burcundaki Venüs ve tüm gezegenleri desteğini alıyorsunuz. Gerçekten bir şey yere düşmeden hop diye böyle yakalayabilirsiniz. Fırsata çevirebilirsiniz sevgili ikizler. Umarım harika bir hafta geçirirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Yengeçler, yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlar, Nisan ayına girdik. Yeni bir hafta ve Merkürlü bir hafta. Baharı karşıladık ve hayatımızda önemli bir döngünün içinden geçiyorsunuz. Hepimiz geçiyoruz ama sizin için çok daha önemli bir süreç. Efendim, geçtiğimiz hafta yaşadığımız tutulma, ay tutulmasının etkileri bu hafta sonuçlarını vermeye başlayacak. Eminim gündeminize önemli konular gelmiştir. Çünkü terazi dolunayı da, tutulması da sizi çok etkiledi. Özellikle geçmişi olan, öncesi olan köklü bazı konuları artık çözüme doğru götürüyorsunuz. Ve bu hafta çok önemli 2 tane kavuşumumuz var. Neptün balık burcundaki Venüs'te kavuşacak çarşamba günü ve aynı gün ilişkiler, güzellik ve para gezegenimiz Venüs'te Koç burcuna geçecek ve sizin yaşamınızın çatısını oluşturan alanda çok güçlü bir tutulmaya gidiyoruz tekrar. 2 tutulma arasında bir haftadayız çünkü. 8 Nisan'daki tutulmanın da etkileri devreye giriyor. Yani geçmişi bırakmak, geçmişle ilgili herhangi bir konuyla yüzleşmek, aileyi ilgilendiren ya da sizi ilgilendiren ama dolayısıyla belki köklerinizi, ailenizle ilgilendiren önemli gelişmeler, konular. Bunlar mesela bir mahkeme sonucu, bir hukuki süreç. Bunlar da bu hafta gündeminizde. Bunlarla gelen haberler. Özellikle burada Venüs tabii kavuşum yapacak Neptün'le. Su elementinde bu size olumlu yansıyacaktır. Biraz daha hayati kararları biraz daha böyle akışa bırakmak anlamında çalışacaktır. Uzak hedefleriniz efendim gündeminizde. Belki yurt dışı ile ilgili konular ya da bu alanda sürmekte olan, çok çok öncesi olan bazı konuları artık çözüme götürmek gibi düşünebiliriz. Evet, ve bu haftanın ilk günleri sizin için biraz
sosyal veya özel ilişkileriniz, onların geleceği, onların planları, daha sonra ne olur acaba gibisinde düşüncelerle geçebilir. Ve hemen çarşamba günden itibaren işin parasal konuları, yatırımlar, ortak paylaşılan paralar, banka, finans işleri, çarşamba, perşembe gündeminizde olacak gibi duruyor. Şimdi buraya virgül koyalım. Merkür Koç burcunda retro Nisan sonuna kadar. Ve özellikle önemli konularda karar vermek, yeni bir durum için konuşuyorum bunu. Belki doğru olmayabilir ya da bazı şeyler yolunda gitmeyebilir. Özellikle resmi mesela evraklı yerlerde. Burada şartları çok zorlamamak faydalı olacaktır değerli yengeçler. Kendinizi de yıpratmayın. Demek ki orada halen daha bir çözülmesi gereken ya da anlamanız gereken bir durum olabilir. Zorlamak yerine onu anlamaya çalışmak işinizi çok daha kolaylaştıracaktır efendim. Evet, bu haftanın önemli bir açısı daha var. Venüs çarşamba akşam Koç burcuna geçer ve Plüto'yla çok güzel bir üçgen açı oluşturacaklar, sekstil açı oluşturacaklar. Bu aslında mesela birçok konuda yardımcı olacaktır size. Nerede? İşte finansla ilgili göstergelerde veya bazı krizleri diyelim çözmeye çalışıyorsunuz. Bu krizleri çözmenize de yardımcı olacak. Şimdi efendim hafta sonuna gelince bu bahsettiğim konuların hepsi gündeminizde olacak. Mesela Perşembe günü özellikle Perşembe, Cuma, hatta Cumartesi günü. Bu arada Cumartesi günü bu haftanın en verimli, destek veren, daha olumlu bir günü. Önemli işler, konuları çözümlemek için gayet güzel. Ve tabii ki yavaş yavaş ayın fazı da iyice küçülecek ve uzak hedefleriniz ve o gündeminize gelen önemli konuları çözümlemek için Cuma günü sanki biraz daha sonuçlara yakın bir gün gibi duruyor. Ve tabii ki tam hafta sonuna geldiğimizde artık sizin için hayatınızın kararlarını vereceğiniz, hayatınızı şekillendirecek, mesleki açıdan önemli gelişmeler getirebilecek durumlar meydana gelebilir efendim. Bunların sinyalleri gelir çünkü tam tutulma arifesinde ve tutulma sizin tam bu alanınızda gerçekleşiyor. Yaşamınızda yeniden bir yol çizmek, mesleki açıdan bir yenilik, bir değişim, ailevi açıdan, yaşam yeri açısından gerçekten yengeç burçları çok çok önemli bir süreç içindesiniz ve bu haftayı Merkür Retrosu'nu unutmadan daha sakin, biraz daha akılcı davranarak yönetmek sizin için çok daha faydalı olacaktır. Efendim, mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için sağ olun. Yayını beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diyorum. Hoşçakalın efendim. Aslan ve yükselen burcu aslan olan sevgili arkadaşlar, Nisan ayına, 1 Nisan haftasına hoş geldiniz. Bahar inşallah hepimize cıvıl cıvıl güzellikler getirsin. Evet, 1 ve 7 Nisan haftası, iki tutulma arasında bir hafta, önemli durumları gündeme getiren bir hafta ve aslanlara çok yarayan bir hafta. Şimdi arkadaşlar, bu hafta Merkür'ün de retrosunun başladığı, 1 Nisan'da başlayarak Nisan sonunda bitecek bir hafta. Koç burcunda bir retro ve aslan burçlarına iyi, olumlu açı yapıyor. Çünkü sizi gezdirecek. Sizi eskiden gittiğiniz yerlere tekrar götürecek. Seyahatler yaptıracak. Yarım kalmış eğitim gibi konuları tekrar gündemimize getirecek. Daha önce başlamış müracaatlar olabilir mesela. Yurt dışı ile ilgili ya da başka şehirlerle ama uzak hedeflerinizle ilgili yeni durumları da getirecek ama öncesi olan durumlar daha fazla gündeminizde olacak sevgili aslanlar. Dolayısıyla Merkür Retrosu'nun şöyle dezavantajları da olabiliyor bazen. Eksik kalan bir evrak, bir şey bir yerde unutmak, bir yere gecikmek, yetişememek. Özellikle seyahat yapacaksanız ki zaten önümüzdeki süreçte 8 Nisan'daki tutulma da bu alanınızda zaten çok seyahat yapacaksınız. Yurt dışı kapıları açılıyor, eğitim kapıları açılıyor, mahkeme kapıları açılıyor. Haritalara göre değişiyor tabii bunlar. Ticaret kapıları açılıyor. Dolayısıyla buralarda önlemli olmanızı tavsiye ederim. Merkür'ün retro olmasından dolayı. Evet, haftaya sizin yoğun bir iş temposu, çalışma,
sağlıkla ilgili konular, genel görünümünüz, fiziksel görünüm ve sağlığınızla ilgili belki gelişimler olabilir. Çalışma, ekip ruhu, akrabalar, buralar gündeminizde ve aynı zamanda tabii Satürn'ün balık burcunda olması buraları en çok finansal göstergeler bakımından etkiliyor. Ve bu hafta çarşamba günü orada Venüs Neptün kavuşumu var. Bir takım ailevi krizler, işle ilgili krizler, ne yapacağını bilememe, önünü görememe, kararsızlık gibi durumlar varsa gündeminizde aslında tabii tutulmalar bunu netleştirecek ama öncelikle şunu söyleyelim. Bu hafta buralara da bağlı konular olacak. Bu özellikle paylaşılan kaynaklar, yatırımlar, finans gibi konular efendim. Çarşamba ve cuma arası ise ilişkiler gündeminizde, ikili ilişkiler. Tabii burada derece çok önemli ama ortaklı işler, ortaklı konularda yeni projeler gelişebilir. Bir takım konuşmalar, diyaloglar içerisinde olabilirsiniz. Eşi, evli olanlar belki sevgilisi ya da hayat arkadaşları ile ilgili olabilir. Ama her şeyin dışında yeni projeler de geliyor Aslan burçlarının gündemine. Dolayısıyla böyle bir süreç ve aynı zamanda bunlar yine ucu paraya dayanan bir takım belki finans desteği gerekebilir, borçlanma gerektirebilir gibi durumlarda getirebilir. Ya da mesela mevcut borçları ödemek, kapamak gibi de düşünebiliriz. Ve diğer yandan önemli bir konu bu hafta çarşamba günü Venüs Koç burcuna geçer ve Venüs'ün Koç'ta seyahat edeceği bir ay da sizleri çok güzel destekliyor. Yani haftanın aslında işte, parada, ilişkilerde en destek alan özellikle ikinci yarısından sonra burcu siz aslanlarsınız efendim. Özellikle ilişkilerde, eski ilişkilerde gündeme gelebilir, tekrar bir haber gelebilir, bir bağ kurulabilir, uzak bir yere gidilebilir veya oradan birileri gelebilir. Böyle de düşünebilirsiniz. Ve hafta sonu cuma, cumartesi, pazara bağlayan güne kadar bu bahsettiğim konuları işte konuşuyorsunuz, gündeminize getiriyorsunuz ve onun yanı sıra tam tutulmanın arifesinde yani 7 mesela pazar günü 7 Mart 7 Nisan ve 8'inde bir tutulma var. Koç burcunda bir güneş tutulması gerçekten aslanlar önünüze çok önemli gelişmeler getirebilir. Bunlar 20 yıllık süreçlerdir. Hani 18-20 yıllık süreçlerdir. Biraz öncelere giderseniz özellikle 2005 yıllarına mesela o süreçte yaşamınıza nasıl dinamikler girmiş, nasıl bir durum vardı, nasıl bir yenilik oldu vesaire gibi. Bunları hani düşünerek aynısı olmasa da böyle bir evreyi çalıştıracak çünkü. Bir sürece doğru ilerliyoruz efendim. Tutulmanın etkileri hayatınıza gerçekten önemli değişim ve gelişmeler, sizin yönünüzü tayin etmenize yardım olacak gelişmeler getirecek sevgili aslan burçları. İzlediğiniz için sağ olun. Yayını beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yayını paylaşmayı ihmal etmeyin diyorum. Hoşçakalın. Başak ve yükselen Başak burçları. Nisan ayına merhaba dedik ve Merkür Retrosu'yla dedik. Ve sizin için bu 1 ve 7 Nisan haftası aslında Nisan sonuna kadar ama yönetici gezegeniniz Merkür'ün Retrosu'yla başlıyoruz. Özellikle ilk 2 gün durağan biraz daha etkilerini belirgin hissedebiliriz. Çünkü ilk günleri daha ciddi etkiler verir. Ve bu retro sizin parayla ilgili konularınızı çözmeye geliyor efendim. Bu mesela nasıl olacak? Bir miraslı iş, bir beklediğiniz, bu alandan beklediğiniz ya da sonuç almak istediğiniz bir konu, bir emlak gayrimenkul satışı veya o alanlarda bir çözüm, bir kredi, borçlanma olabilir mesela. Ya da buna benzer yine içinde ortaklaşa kaynaklarla ilgili durum ve konular gündeminizde yer alacak. Efendim bu hafta tam 2 tutulma arasında bir haftadayız. Geçen hafta yaşadığımız yine parasal konuları, para hanenizi etkileyen bir dolunay vardı ve bu hafta ayın fazı küçülüyor. O alandan gündemde olan birinci sıradaki konuları gündeminize getirecektir. Sonuçlanmalara yakın bir haftadayız. Çünkü 8 Nisan'daki Koç burcundaki güneş tutulması bizi yepyeni başlangıçlara doğru götürüyor. Dolayısıyla yeni bir evre, yeni bir dönemi başlatıyor hepimiz için.
Bu sizin için daha da enteresan olacak. Çünkü yani yönetici gezegeninizin Merkür'ün retro olması, yani tutulmayla birlikte de retro olacak. Dolayısıyla buradan sonra çok önceki kavramları yaşama getirir. Daha önce planlanmış, düşünülmüş, hayata geçmemiş veya daha önce müracaat edilmiş, sonuç alınmamış vesaire. Yalnız şunu da hatırlatalım. Sevgili Başaklar, sizin için burada zorluklar da çıkartabilir. İşleri yavaşlatabilir mesela Merkür retro olduğu için. Eksikler, yanlışlar, hatalar olabilir. Mesela işte özellikle resmi yazışmalarla ilgili bunu söylüyorum. Ama tabii doğum haritaları ilgili bu. Direkt etkide alacaksınız diye bir durum yok. Efendim bu haftaya baktığımızda ise biraz daha bu yatırım, finans, çocuklar, yaratıcılık çok geniş, biraz daha keyifli hatta bir alan orası. O alanda başlıyorsunuz. Pazartesi, salı burası daha güçlü çalışacak. İlişkiler bakımından yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu alanlar güçlü. Ve çarşamba gününden itibaren cuma gününe kadar iş hayatı, çalışma koşullarınız, bir takım sağlıkla ilgili gündemleriniz, bazılarının eşin olabilir bu mesela. Eşin işi veya ortak işlerin olabilir. Bu alanlar güçlü gözüküyor. Ya da bu alanlara dayalı bir takım hani gereksiz demeyelim de böyle detaylarla uğraşırsınız. Aynen öyle. Detay gerektiren ıvır zıvır dediğimiz ama gerçekten böyle baktığınızda da kocaman bir alan kaplayan, zamanı kaplayan işlerle uğraşıyorsunuz. Ve hafta özellikle Venüs-Neptün kavuşumu bu haftaya damga vuracak. Tam olarak çarşamba günü kavuşacaklar ve o andan sonra da Venüs hemen Koç burcuna geçişini sürdürecek. Yani Koç burcuna geçecek. İlişkiler aranızda bir Venüs-Neptün kavuşumu. Bu aşktır. İlişkilerde daha romantik bir zaman dilimidir. Biraz daha ilahi bir akıştır. Akışa güvenmektir. Olayları ya da konuyu biraz kendi haline bırakmakla ilgilidir. İlişkiler bakımından önemli konuları resmiyete taşımak anlamında da düşündürülebilir açıkçası. Bir medeni durumla ilgili de oluşabilir ya da bu konuşulabilir, öyle söyleyelim. Çünkü Satürn de buradan geçiyor. Ama aynı zamanda dikkatli de olmanız gereken bir süreç. Çünkü burada bir Satürn var, Mars var. Özellikle yükselen burcu Başak olanlar ilişki ve ortaklıklara çok çok dikkat etsinler efendim. Özellikle bu hafta Nisan'ın 15'ine kadar daha dikkat çekici gözüküyor. Şimdi efendim bu haftanın Cuma günden itibaren işte bu alanlara dikkat diyoruz. Çünkü burada dediğim gibi Mars'ın Satürn'e doğru yaklaşması var özellikle. Eş, partner, ilişkiler, ortak işler vesaire buralarda karışıklıklar olabilir. Yanılgılar olabilir. Sert çıkışlar olabilir. Anlaşmazlıklar vesaire. Ya da böyle aldanışlar da olabilir. Bunu da unutmayın, Merkür'de retro yanıltıcı durumlarda meydana gelebilir. Bu meslek grupları ya da bu tarz işleri olan başaklara uyarımdır efendim. Ve hafta sonu hemen tutulma arifesi ve parasal konular devreye giriyor. Yine başakların burada dikkat etmesi gereken bir durum. Merkür orada retro. Aldığına, verdiğine, vereceğine, atacağın imzaya, her şeye daha bir kontrollü yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili başaklar. Mutlu bir hafta. Ha bu arada bu haftanın en güzel günü de cumartesi. Cumartesi günü gökyüzünde çok güzel açılar var. Uyumlu açılar var. Daha doğrusu daha rahat bir akış bulabilirsiniz. Sağ olun izlediğiniz için. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Terazi, yükselen burcu terazi olan dostlar, Nisan ayına, 1 Nisan haftasına merhaba. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Nisan ayına girdik ve 1 ve 7 Nisan haftası tam tutulmanın içinden çıkmak üzereyken 8 Nisan'da yeni bir tutulmaya doğru ilerlediğimiz çok kadersel günlerdeyiz. Ve bu hafta Merkür Koç burcunda retro yaparak haftaya başladık. Nisan sonuna kadar bu arada Merkür Koç burcunda retro. Birazdan anlatacağım. Onun yanı sıra tabii ki Balık burcunda Mars, Satürn, Neptün, Venüs, özellikle Neptün, Venüs Salı gecesi, çarşamba günü de dahil olmak üzere kavuşumda olacaklar. Ve o saatten sonra artık Venüs Koç'a geçer ve sizin ilişkiler eviniz Venüs'le taçlandırılır efendim. Ve
Terazi burcu dedik. Bir önemli gündem. Terazi burcu tutulmasında yaşadıysanız, gündeminize önemli bir konu geldiyse, bu çocuğunuzla, eşinizle, işinizle, evinizle ilgili olabilir. Her konuda olabilir. Çünkü önemli, sizi ilgilendiren bir durumdu. Eskiden beri aklınıza takılan, sizi yoran bir konu ortaya çıkmış olabilir ya da benzeri bir durum. Şimdi efendim, bu hafta bunlarda bir sonuçlanma bekleyebilirsiniz o süren konuda. Onlar noktalanacak ve hayatımıza yepyeni hedeflerle 8 Nisan'da yeni bir tutulma girecek. Bu hafta burada öncelikle şuna dikkat edin. Çalışıyorsanız çalışma hayatı, öncelikle sağlık başta olmak üzere sağlık durumunuz, çalışma arkadaşlarınız olabilir, akrabalarınız olabilir efendim, evcil hayvanlarınız olabilir, onlara bağlı durum ve konular olabilir. Şimdi bunlar bu hafta hepsi gündeminizde yer tutacak. Özellikle Cuma gününden itibaren Pazar gününe kadar daha güçlü bunları hissedeceksiniz. Fakat haftanın başında belki evinizi değiştirdiniz, sattınız, kiraya vereceksiniz ya da taşınacaksınız. Böyle konu, gündem, konuşmalar Pazartesi, Salı gündeminizde. Bunları konuşuyorsunuz ve Çarşamba günden itibaren yine aslında belki bir şeyler yapma çabasında olan bir teraziyseniz, mevcut durumu iyileştirme, bir işi tekrar düzenleme, kendi işinizi kurma da olabilir. Bakın, bunlar da varsayımlar arasında. Böyle bir konuyu dile getiriyor. Yatırımlarla ilgili değerlendirme, belki de bir şeyi alıp satmak gibi durum da olabilir. Ve çocukları olanlar için söylüyorum. Çocukları olan teraziler, çocuklarıyla ilgili konuları da yine Çarşamba Cuma arasında gündemlerinde olacak. Ve Cuma gününden itibaren biraz önce bahsetmiş olduğum çalışma temposu, günlük rutinler, işler bayağı bir yoğun gibi gözüküyor. Ve bu haftanın en aslında güzel günlerinden de Cuma da fena değil. Cumartesi bu haftanın en verimli günü diyebiliriz. Ve sevgili teraziler, şimdi yönetici gezegeniniz Venüs Çarşamba artık Koç'a geçer. Birçok terazi, özellikle yükselen burcu terazi olanlar, evlilik başta olmak üzere medeni durumla çok ilgili durumlar gelebilir. Evli olanlar yeni böyle eşleriyle ya da başkalarıyla yeni ortaklıklara gidecekler. İşler gelişecek, yeni kapılar açılacak orada. Ya da ilişkisi olanlar belki evliliğe karar verecek ya da böyle bir teklif gelecek. Böyle durumlara hazır olun efendim. Çünkü Venüs de artık orada Nisan sonuna kadar, ama orada bir Merkür'de retrosu var. Şimdi bunlar eski ilişkileri de getirir. İlişkilerde konuşulmuş, mevcut gündeme gelmiş eski konuları gündeme taşıyabilir. Önemli kararlar alacaksanız Merkür retrosunu şöyle geçişte sakin, zamanı iyi değerlendirerek kullanın. Çünkü Merkür bir şeyleri geriletir, geciktirir, yavaşlatır. Sabırsız da olabilirsiniz. Ama zaten zor karar verdiğiniz için bu Merkür retrosunu da aslında kendiniz açısından biraz düşünme payı olarak düşünebilirsiniz. Her konuyla ilgili bunu söylüyorum sevgili dostlar. Ve aynı zamanda tabii Venüs'ün Plüto'yla da bir sekstili var yine bu hafta. Finansla ilgili, çocuklar, ilişkiler, benzeri konular, ama ben en çok iş ortaklıkları gibi konuları düşünüyorum açıkçası. Ya da bazı gizli konular vardı, ortaya çıktı, onlar konuşuluyor vesaire. Belki bunları değerlendirecekler. Dediğim gibi doğum haritalarına göre değişir. Hatta yaşam periyoduyla da ilgili bunlar. Ama genel olarak gündeminiz bu şekilde sevgili terazi burçları. Venüs de karşınızdan geçeceği için bakalım hayatınıza nasıl güzellikler getirecek diyelim. Ve mutlu bir hafta dileyelim. İzlediğiniz için sağ olun. Yayını beğenmeyi, eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Hoşçakalın. Akrepler, yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar, Nisan ayına ve 1 Nisan haftasına merhaba dedik. Ve bu Nisan ilk girişte Merkür Retrosu ile başladı ve hafta boyunca da öncelikle tabii Merkür Retrosu'nun etkilerini çok hissedeceğiz. Merkür Retro, Venüs Neptün'le kavuşuyor Salı akşamı ve Çarşamba günü ve sizin için çok olumlu bir yerleşimde. En çok aşk, romantizm, ilişkiler, çocuklarıyla ilgili konular ya da çocuklarla ilgili yeni gelişmeler gündeminde olacak burç sizsiniz. Özellikle aşk hikayeleri,
flörtler kısmı, para piyasaları, finansal konular akrepleri çok çok ilgilendirecek. Üstelik de aslında size destek de olduğunu söyleyebilirim. Ve bu hafta Venüs, sevgi para gezegenimiz, Koç burcuna geçer. Şimdi birçok akrep ne yapacak? Bu tutulmaya ilerliyoruz. Hemen 8 Nisan'da bir tutulmamız var. Güneş tutulması. Akreplerin iş alanlarında, sağlık alanlarında, yenilikler alanlarında doğacak. Yeni meslekler, yeni işler, yeni projeler hayatlarında çok hızlı, aktif bir şekilde devreye girmeye yavaş yavaş başlayacak. Ama bunlar Merkür Retrosu'nun aktif olmasıyla biraz yavaşlayabilir. Yani varsa mevcut mesela bir durum, işte Merkür Retrosu onları biraz durdurur. Amacı da budur. Yavaşlatmak için, eksikleri görmek için biraz daha yavaş ilerle. Dur bakalım daha ne gelecek. Belki arkasında başka bir şey vardır gibi düşünün. Eğer yavaşlayan bir konu varsa, ilerlemeyen bir konu varsa ısrarcı olmayın demek istiyorum sevgili akrep burçları. Ve tabii ki bu hafta hemen haftanın ilk 2 günü böyle ilişki yoğun bir bilgi trafiği olabilir. Bir şeye başlamak, yeni başladığınız bir konu üzerinde çalışmak, seyahat, yolculuk ve yakın çevreniz gündeminizde olurken hemen çarşamba günden itibaren cuma gününe kadar olan süreçte biraz daha kökler, düşünceler, fikirler, fikir değişiklikleri, biraz ebeveynleri ilgilendiren konular ve köklü konular, yani yaşam merkezi, yaşadığınız yerle ilgili gündemler söz konusu olabilir. Ve dediğim gibi Merkür retro, Venüs Neptün'le kavuşuyor ve bu size olumlu yansımalarını getirecek ve haberler alıyorsunuz. Mesela işte bebek haberi duyarsınız, çocuğunuzla ilgili bir gelişme olur. Birçok akrebin zaten hep gündemlerinde çocukları var. Onların sorunları, onların gelecekleri ya da onların gündeminde olan konularla belki ilgileniyor. Bir takım akrep burçları, bir takım akrep burçları ise genç akrepler daha çok belki. Tabii bunun genci yaşlısı yok ama biraz daha ilişkiler noktasında yoğun olabilirler. Şimdi efendim haftanın güzel bir günü, mesela cumartesi, Venüs Plüto sekstili var ve Venüs Plüto sekstili akrepler için hani şöyle söyleyebiliriz, hani biraz daha ailesel konuları destekler. Evle, yerleşimle ilgili konular zaten akreplerde önemli ölçüde ön plana çıkacak. Niyetlerinde bir yerlere gitmek varsa, bir şeyleri, yaşam yerlerini değiştirmek, aile düzenlerini belki buralarda iyi destekler verir açıkçası. Ve diğer yandan tabii hafta sonuna geldiğimizde bu tutulmanın etkilerinde olacağız sevgili dostlar. Pazar günü özellikle tutulma sizi birebir direkt etkilemiyor ama tutulmanın yönetici gezegeni size olumlu yansıması var. Bu da önemli aslına bakarsanız. Yani parasal konulardan yatırım, destek, yaratıcılık, sanatsal faaliyetler gibi alanlar güçlü ve besleyici olarak çalışacak. Yani sizi besleyen aslında bir taraftan zorlar ama diğer taraftan da sizi besler. Olumlu olduğunu söyleyebilirim sevgili akrepler ve genel olarak biraz daha iç meseleler, iç konularla bu hafta meşgul olacaksınız efendim. Ve iş bekleyen, iş arayan, işini değiştirmek isteyen veya sağlıkla ilgili konular veya belki geniş akrabalarınızı ilgilendiren işte büyük böyle davalar falan olur ya bazen böyle bazı işte hisseli yerler falan, bu gibi durumlarda gündeminizde olabilir sevgili akrepler. Doğum haritanıza baktırmanızı öneririm efendim. İzlediğiniz için sağ olun. Mutlu bir hafta. Beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Yay ve yükselen burcu yay olan dostlar, Nisan ayına giriyoruz ve Nisan ayında 1 Nisan haftasında bizi neler bekliyor? Evet, Merkür Retrosu'yla başlıyoruz. Merkür durağan haftanın ilk 2 günü ve tutulmadan çıktık, terazi tutulmasından ve yeni bir tutulmaya, bir sonuçlanma haftası olduğunu unutmayalım. Özellikle hafta sonuna doğru son 10 gündür gündeminizde olan bazı konuları sonuçlandırmalara doğru götüreceğiz efendim. Ki birçok yayın ilişkilerle ilgili olabileceğini söyleyebilirim. Aşk hikayeleri, çünkü 8 Nisan'da bir güneş tutulması var ve
yay burçlarına inanılmaz güzel destek veren bir tutulma. Yalnız çok iyi denge kurmanız gerekecek ve bu hafta bunlar etkili. Merkür burada retro ve işte Mars, Satürn kavuşumda olacaklar. Nisan'ın ilk 15 günü çok da önemli olacak. Özellikle 9, 10, 11, 12 Nisan mesela evi, yaşadığı yeri, aile ile ilgili konuları, bazı yayların çocukları, onların çocukları ile ilgili gelişmeleri de olabilir. Parasal konular. Tabii doğum haritalarının etkileri burada çok çok önemli. Gündeminde olacak ve orada dikkat edin lütfen. Hani Merkür retro. Özellikle bu Nisan ayında çok önemli hayati kararları zamana yaymanızı tavsiye ederim. Evet, devam edelim. Bu hafta Neptün'ün Venüs'le güzel bir kavuşumu var. Salı akşamı. Dua, meditasyon, dilek dilemek, ilahi akışa güvenmek, merhamet gibi duygu ve konular çok ön planda olacaktır. Ve sizin tam köşe evinizde olduğu için kendinizi bir şeye adadıysanız, böyle çok emek veriyorsanız, emek verdiyseniz, o alanda mesela durumu biraz daha akışa bırakmak ve teslimiyet duyguları aslında burada çok önemlidir. Aşkla ilgilidir aynı zamanda, romantizmle de ilgilidir sevgili yaylar ve sizi etkileyebilir. Özellikle bazı durumlarda dikkat etmek gerekiyor çünkü oradan sonra hemen Venüs Koç burcuna geçecek ve sizin ilişkiler dinamiklerinizi daha böyle hareketlendirmeye başlayacak. Dikkat edin diyorum çünkü bu alanda mesela evdeki Allah korusun işte kazadır, şeydir, suyla ilgili konulardır, tesisatlar olabilir. Ev içinde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle onu hatırlatmak istiyorum. Evinizle, yaşadığınız yerle ilgili konularda bu Merkür'ün retro olması unutkanlıklar yapar. İşte musluğu açık bırakırsın. Ya da zamanında değiştirmediğin bir su tesisatının vakti gelmiştir, o kaçak verirseniz orada da bırakır gibi gibi konular gündeminizde olabilir. Şimdi haftaya parayla ilgili gündemler, harcamalar veya benzeri konularla başlıyorsunuz. Ve tabii ki yine belki bu harcamalar bu bahsettiğim konular arasında olma ihtimali var. Belki para gelebilir. Salı günü de burada ay aynı şekilde. Beklediğiniz bir şey, bir öngörünüz vardır. Hak ediş vardır. Hani hak edilmiş bir kazanç bunu bekleyebilir ve gelebilir de. Hemen çarşambadan itibaren cuma gününe kadar ise daha çok yakın çevrenizle bilgi trafiği içindesiniz. Bazı ufak seyahatler de yapabilirsiniz. Çarşamba ve cuma arasında. Böyle yazılı bilgi ve bilgilendirmeler, sosyal medya, ticari alanlar, ticaret olabilir. Bazı alım satım işleri gündeminizde olabilir ve yakın çevrenize de ciddi bağlantı içinde olacaksınız. Ama konu hep evinizde dönüyor. Ev içindeki yerleşimlerde diyebilirim. Ve cuma gününden pazar gününe kadar işte aile, ev dediğim alanlar yine gündeminizde ve Venüs artık Koç burcuna geçti. Bu haftanın en verimli, en güzel günlerinden bir tanesi cumartesi. Gayet her şey yolunda. Hatta bu alanda da çok rahat akışta olacağınız, ilerleyebileceğiniz bir hafta sonu sizi bekliyor. Belki misafir ağırlayacaksınız. Evinizde böyle güzel sofralar kuracaksınız. Böyle gözüküyor aslında bu hafta sonu. Ve Ramazan'ın sevgili arkadaşlar tabii sonlarına doğru geliyoruz artık. Kadir gecemiz var biliyorsunuz. Bu Venüs'ün Neptün'le kavuştuğu gece hani Kadir gecesine sanki böyle çok benzer bir gece. Gökyüzü itibariyle söylüyorum. Şu an gerçekten tam gün tarihini bilmiyorum ben de ama hani aklıma o geliyor. Çok değerli, çok kıymetli olabilir. O yüzden ibadet ve dualar için harikadır. Sevgili balıklar, pardon sevgili yaylar, bu alanda da bildirmek istedim. Ve tabii ki hafta sonu artık güneş tutulmasının arifesinde olacağız. Ve dolayısıyla da güneş tutulması size dengeli ve huzurlu enerjiler getirecek. Birçok yayı aşık edecek. Birçok yayı çocuk sahibi yapacak. Birçok yay burcunu çocuklarıyla ilgili önemli değişim ve gelişmeleri getirecek. Ve bazı yay burçlarını sanatsal anlamda, hobileri anlamında
ve çok keyifli bir zaman sürecine götürecek. Bakalım nasıl kapılar açılacak sizler için de. Sağ olun izlediğiniz için ve yayını beğenip yorum yapmayı ve eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan sevgili dostlar, Nisan ayına merhaba dedik ve 1-7 Nisan haftası bizi Merkür Retrosu ile karşıladı ve üstelik de haftanın ilk 2 günü ayda sizin burcunuzda, sizin için önemli bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu süreçleri yönetmek, çünkü önemli bir terazi tutulması yaşadık, dolunay yaşadık. Eminim etki aldınız. Meslekte, işte, hayatınızda önemli uzun vadeli konularda eskisi olan konular böyle gündemimize şak diye gelmiş, oturmuş olabilir ve onları çözme noktasında bir çaba içerisinde olabilirsiniz. Ve bu hafta sonuçlara daha yakın bir hafta olacak. Özellikle hafta sonuna doğru, hafta sonuna yakın diyelim. Mesela cuma, işte perşembe, cuma burada daha böyle bir bilgi, iletişim vesaire olacak, bir yerlere gidilip gelecek, birilerine çok görüşmeler yapılacak ve gündemimize gelen konu neyse şu anda bir iş de olur, bir taşınma da olabilir, yeni bir yerleşim yeri de olabilir, iş değişimi olabilir. Her anlamda da önemli. Pazartesi, salı böyle şeylere karar veriyorsunuz ve çarşamba günü cuma gününe kadar olan süreçte burada para kaynaklı konular gündeminizde olacak. İşte para nereden, mesela nasıl olabilir? Kardeşten, yakın çevreyle ilgili onların ihtiyaçları, belki onlara yardım edeceksiniz ya da önceden verilmiş borçlar vesaire, bunlar gündeme gelebilir. Ama her şeyden önemlisi Merkür Koç burcunda retro artık ve tüm ailevi yapılarınız, bakın köklerinizi ilgilendiren konular sevgili oğlaklar, sizin için burada önemli kararlar verme zamanı olmayabilir. Süreç tamam, eğer varsa sürecinizde, yeni bir şey değilse tabii ki olabilir ama diyelim aniden gündeminize evimi satacağım. Sattınız. Yok, yapmayın. Merkür Retrosu'nda bunu yapmayın. Sürece yayın. Bekleyin. Niyetine girin. Hazırlık yapın ama bunu yapmayın. Ya da benzeri konular. Taşınmalar falan da gelecek bu arada birçok Oğlak Burcu'na, öyle gözüküyor. Miraslı konularla ilgili gündemleri söz konusu olacak bazı oğlakların. Ve bu konularda şöyle söyleyeyim, Perşembe gününden sonra daha çok gündeme geliyor. Kardeşiyle, yakın çevresi, bir girişim, bir başlangıç, bir şeye niyet etmek, araçlarla ilgili konular, benzeri konular gündeminizde olacak. Özellikle Perşembe, Cuma ve Cumartesi bu haftanın olumlu günleri. Bilhassa Cumartesi günü belki biraz daha rahat diyalog kurabilirsiniz. Daha ikna edici olabilir, daha şefkatli mesela olabilir. Çünkü burada Venüs Neptün'e kavuşuyor. Salı akşamı, çarşamba günü de bu arada devrede ve bu alanda bir barışma söz konusu. Mesela dargınsınızdır, barışırsınız. İşte sevdiğiniz birileriyle, yakınlarınızla, efendim kardeşlerinizle olabilir. Bazı dijital konular gündeminizde oluyor. Elektronik eşyalar falan mesela. Bunlara bu arada çok dikkat edin siz. Yani sevgili oğlaklar, telefonlar, cep telefonları dışında benzeri kullandığınız tüm dijital elektronik eşyalar en çok sizi burada etkileyebilir. Yeni satın almalar büyük eşyalar için bence uygun değil. Bu alanda tabii bozulur, bir şey olur, tadilat, tamirat mecburen olur ama hani genellikle buna benzer konular gündeminize olacak. Çünkü Merkür Nisan ayı boyunca neredeyse retrosunu 25'ine kadar sürdürecek. Burada önemli bir gündeminiz olursa eğer, büyük bir harcamaysa, Merkür retrosunun bitmesini beklemenizi tavsiye edeceğim. Efendim geldik pazar gününe. Artık 8 Nisan'da yaşayacağımız tutulmanın tam arifesindeyiz. Evini, yerini, yaşadığı yeri, tüm yaşam koşullarını, 20 yıllık bir süreç, bakın 2005 yılında olmuş benzeri bu tutulmanın ve ailesel konular, ailesel yapı taşları diyelim hayatınızda yeniliklere doğru gidiyor artık. Önemli değişimler oluyor. Bazıları ev alacak bu arada. Ev alma, ev satma, emlakla ilgili konular çok gündeminde olacak. Ebeveynleri ilgilendiren konular. Belki onların sağlık sorunu veya o aile yapıları ayrıysa belki bir araya gelecekler gibi gibi. Ama
Düşünce ve fikirleri de değiştirecek bir süreç. Bugüne kadar sahip olduğunuz bir fikriniz varsa, bir bakış açınız ya da köklerinizden, temelinizden gelen mesela hani kültürel bir şey, oralarda da değişiklik olabilir. Sevgili oğlaklar, kısacası gerçekten çok önemli bir dönemdeyiz ve Nisan ayının bu haftası sizin hayatınıza böyle durumları getirebilir eğer doğum haritanız etki alıyorsa efendim. Evet, iyi bir hafta, kadersel bir süreçten geçiyoruz. Hayatımıza ne gelecekse kolaylıkla gelsin diyelim ve yayını beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Kovalar ve yükselen burcu kova olan dostlar, Nisan ayına merhaba dedik ve Nisan ayı retro ile başladı. Merkür Koç burcunda retro, 1 ve 7 Nisan haftasındayız. Fakat 8 Nisan'daki tutulma, güneş tutulmasının etkilerini de taşıyoruz ve diğer yandan Terazi burcunda yaşadığımız dolunay ve ay tutulmasının da yine etkilerinin devrede olduğu bir haftadayız. Bazı kovalar bir yerlere gitmeye niyet ettiler. Oradaki düğümleri çözdüler ya da çözmek üzereler ve bir gidiş geliş var. Bir yenilik var bu alanda. Ticaretle en çok olacak bu. Yurt dışıyla ilgili konular ve mahkeme ve hukuki konular. Eğer buralarda bir çözüm olduysa, eğitim vesaire de içinde tabii. Bir yenilik, bir değişim olduysa ve belirsizlik varsa işte bu hafta o netleşir artık. Yalnız bakın, Koç burcunda Merkür retro zamanı, olayları, konuları yavaşlatır. Bazen de tıkar. Çünkü orada sakin olmamız gerekiyordur ve onun altında görmediğimiz muhakkak bir şey vardır. Bize bir şey göstermek istiyordur. Merkür'ün retrosunun amacı da aslında budur sevgili kova burçları. Bütün olay aslında sizin yeni bir girişim yapmak için mevcut kaynaklarınızı yenilemek, mevcut kaynaklarınıza bir yeniliğe gitmek, bir değişim yapmanız gerektiğini işaret ediyor aslında. Mesela işte yurt dışında yaşıyorsundur, ülkene döneceksindir. Ya da ticaretle uğraşıyorsundur, yeni bir sektöre geçeceksindir. Bir eğitimcisindir, eğitimle ilgili yeni bir eğitim alacaksındır, akademik kariyer yapacaksındır vesaire. Buralar çok güçlü etki alıyor sevgili kova burçları ve bu haftanın ilk 2 günü biraz bu alanda düşünceli olabilir. Pazartesi, salı günü. Merkür de burada duran, bu arada hatırlatırım size, biraz aklımızı karıştırabilir, net olamayabiliriz, belirsiz olabiliriz vesaire. Bunları göz önünde bulundurun lütfen. Ve çarşamba günü ay burcunuza geçer. Bu da kovalar için nedir? Karar verme zamanıdır. Daha mantıklı düşünme ve artık bütün olayları değerlendirerek gitmek istediği ya da yapmak istediği konuda karar vermek anlamında değerlendirebiliriz. Ve birçok kovanın aslında gündemi para, finans, gelirler, kaynaklar, oradaki yenilikler, değişimler, nasıl bir strateji, nasıl bir yol izlemeliyim gibi olabilir. Eğer böyle bir durumunuz varsa mutlaka doğum haritanıza baktırın. Çünkü burada finansla ilgili özellikle Nisan'ın ilk 15 günü çok önemli gözüküyor. Dikkatli de olmanızı tavsiye edeceğim efendim. Merkür retro, bütün harcamalarınıza daha kontrollü yapın. Bu alanda hızlı, süratli, ani kararlar almayın diye tavsiye etmek istiyorum. Evet efendim ve Perşembe gününden sonra işte Merkür, Venüs, Neptün, bunların hepsi aktif bu hafta ve Koç burcuna geçen bir Venüs'ümüz var. Neptün'le kavuşacak bu arada. Ve ondan sonra Koç burcuna geçiyor ve tutulma aksına doğru ilerlemeye başlıyoruz. Ve bu hafta para işlerinizi tamamlayacaksınız. Öncelikle Perşembe dedim. Çarşamba, Perşembe daha güçlü gözüküyor. Cuma gününe kadar da sürecek. Ve Cuma gününden sonra Cumartesi günü özellikle bir rahat bir gün, daha rahat akacak bir enerji. Önemli konu ve toplantı, görüşme veya bir diyaloğu sağlamlaştırmak için kullanabilirsiniz. Ve hafta sonu bizim için gerçekten önemli bir tutulmanın arifesi ve yeni bir şeylere başlıyorsunuz. Hayatınızda yeni bir şeylere adım atıyorsunuz. Belki yeni bir eğitim almaya, geçmişte yarım bıraktığınız eğitiminizi tamamlamaya ya da atama bekliyorsunuz veya böyle bir hedef belirlemiştiniz. Burada bazı değişimler olabilir. Yakın çevrenizle ilgili gelişmeler, yenilikler olacak. Bakın, bu tutulma sizi destekliyor. Bu tutulma
kova burçlarına olumlu yansıyacak, destek veriyor. Ancak dediğim gibi Merkür retro olduğu için önemli kararlar, adımlar için bence Nisan ayını, özellikle hem bu haftayı hem de Nisan ayını biraz zamana yaymanızda fayda var sevgili kova burçları. Unutmayın, Plüto da burcunuzda. Zaten sizi bir yeni olana, bir dönüşüme doğru götürüyor. Ama bunları sağlam, kararlı, akıllıca adımlarla yapmak mantıklı olacaktır. İyi bir hafta diliyorum. Sağ olun izlediğiniz için. Yayını beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Balıklar, yükselen burcu balık olan dostlar. Nisan ayına merhaba dedik. 1 Nisan haftasındayız. 7 Nisan'a kadar hayatımızın gerçekten önemli bir sürecindeyiz. Çünkü 8 Nisan'da yine bir tutulma var. Bu sefer bir güneş tutulması ve tüm balıkların hayatlarında, gündemlerinde önemli konular var. Çünkü bakın, Mars burcunuzda, Satürn burcunuzda, Venüs, Neptün burcunuzda ve bu hafta Salı günü ve Salı ve Çarşamba günü Venüs Neptün'le Balık burcunun son derecelerinde sizin burcunuzda kavuşumda olacak. Çok hassas bir dönemden geçiyorsunuz. Çok duygusalsınız. Çok böyle hisleriniz, duygularınız çok aktif olabilir. Öngörüleriniz, rüyalarınız, sezgileriniz çok güçlü çalışıyordur. Mutlaka çok daha hassas, daha empatiksiniz. Dolayısıyla bu kavuşum sizin için tabii burcunuzda olduğu için size daha anlamlı ifadeler getirebilir. Hayatınıza çok önemli mesajlar alabilirsiniz. Geleceğe yönelik, hayatınızın her anlamında, kendinizde çok önemli hissi olarak duygusal bazı değişiklikler hissediyor olabilirsiniz. Biraz uyuşuk, biraz uyku halinde de olabilirsiniz bu arada sevgili balık burçları. Ve bu hafta tabii yeni bir tutulmadan çıktık. İkinci bir tutulma ne yaptı? Size yine bir paylaşılan kaynaklar alanınızda bir ay tutulması yaşadık. Uzun süreli bir konu tamamlanması, bir mirastı vesaire, beklenen bir emeklilikti ve buna benzer konular çalıştı. Ve bu hafta onların sonuçları gelecek sevgili balık burçları. Özellikle haftanın ikinci yarısından sonra bunları bekleyebilirsiniz. Çünkü çarşamba günü itibariyle parasal konular gündeminizde olacak. Arka plan enerjiler, biraz düşünceli, duygusal, hassasiyeti yüksek zamanlar, ruhani olarak çok etki alıyorsunuz bu arada. Onu söyleyebilirim. Ve cuma günden itibaren sizin için önemli bir durum, bir yenilik aslında diyebiliriz. Çünkü ay da burcunuza geçiyor. Pazar gününe kadar sizin için bir milat olabilir şu yaşadığınız süreç. Yani idrak konusunda, fark ediş konusunda bir şeyler artık değişmeli gibi hissedebilir, düşünebilirsiniz. Fakat dikkat edin lütfen, kendinize dikkat edin. Harcamalarınıza dikkat edin. Alacağınız büyük eşyalara veya harcamalara dikkatli yaklaşın. Çünkü Merkür para evinizde retro. Nisan sonuna kadar. Bu öncesi olan konularda okey, güzeldir. Alamadığın bir şeyi alır, sana gelmesi gereken bir parayı blokajlı bir durumu açabilir öncesi olan. Fakat yenilikler bakımından dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hemen pazar günü itibariyle Ay Koç burcuna geçer ve 8 Nisan'da yine para evinizde önemli bir güneş tutulması olacak ve bu tutulma hem Şiron'la dizilmiş bir tutulma. Tabii Venüs kuzey düğüm, hani kuzey düğüm aksında, aslında iyicil deriz biz buna, olumlu deriz ama orada bir Şiron olduğu için dikkat edilmesi gereken bir yara açabilir. Hani bu da nedir? Bir zafiyetin, yumuşak karnım vardır. Parasal konularda yanıltıcı durumlar olabilir. Çok yakınınızdan olabilir. Yani mesela verirsen alamazsın gibi durumlar olabilir. Ama diğer yandan borçlar, alınması gereken paralar, yeni borçlanmalar, işte bir krediye girersin, ev almak istersin vesaire. Nisan ayında burada bu adımlara dikkat edin lütfen. Özellikle Nisan'ın ilk 15 günü Balık burcunda Mars ve Satürn burcunuzda kavuşacak. Biraz daha da dikkat çeken bir durum. Zordur açıkçası. Zor durumda bırakabilir sizi. Ya da şöyle, zor derken mecbur hissetme gibi. O yüzden zamana bırakın, şu Nisan'ın bir sonunu bekleyin. Böyle durumlar gelirse süreci kendinize çevirmek için bu sizin için çok daha mantıklı olacaktır sevgili balık burçları.
Umarım her şey yolunda gider. İyi bir hafta diliyorum. Yayını beğenmeyi, abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın diyorum. Hoşça kalın.